Merhaba canlarım. Falkader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan tüm izleyicilerime gönülden hoş geldiniz diyorum. Eğer ilk kez bu kanaldaysanız burada yalnızca bir kahve falı dinlemeyeceksiniz. Aynı zamanda sembollerin derin anlamlarını, enerjilerin verdiği mesajları ve falın anlattığı gizemli hikayeleri birlikte keşfediyoruz. Kanalımıza uzun zamandır destek veren tüm takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin güzel yorumları, beğenileri ve desteği sayesinde her gün daha da büyüyorum. Kocaman bir aile oluyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi falıma başlamadan önce sizden küçük bir ricam var canlarım. Mutlaka yorumlara bir nokta da olsa bırakmanızı, bir harf bile bırakabilirsiniz. Bir kalp bırakabilirsiniz. Dileğinizi alın ya da sizi bu videoya getiren niyetlerinizi alın. Kim bilir belki fincandaki mesaj tam da sizin için gelmiştir. Şimdi fincanımızı birlikte inceleyelim. Unutmayın, fal geleceği kesin olarak söylemez. Sembollerin ve sezgilerin ışığından yapılan keyifli bir yorum bu. Siz de kendi hayatınıza uyan mesajları alabilir, uymayanları ise sevgiyle evrene salın. Hazırsanız kahvenin bize anlatacaklarını birlikte dinleyelim, izleyelim. Bakalım bugün fincanınızda hangi sürprizler, hangi haberler ve hangi güzel gelişmeler var. Bakalım fincanımız bize ne diyor? Evet. Evet, şuradan başlamak istiyorum canlarım. Şimdi arkadaşlar burada ağzı açık beyaz bir yılan görüyorum ben. Beyaz yılan farklı olarak gizli gerçeklerin ortaya çıkması, sezgiyi ve önemli bir farkındalığı temsil ediyor. Ancak ağzının açık olması ve dişlerinin belirgin bir şekilde görülmesi dikkatli olunması gereken bir duruma işaret ediyor. Yakın çevrenizde sözüyle incetebilecek, sert konuşabilecek ya da sana karşı gerçek niyetini göstermeye başlayacak bir kişi olabilir. Bu kişi düşündüğün kadar güçlü olmayabilir ama sözleriyle etki bırakmaya çalışıyor sadece. Beyaz renk olması ise olayın sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağını ve haklının belli olacağını gösteriyor. Eğer hayatında beklediğin bir konuşma, yüzleşme ya da açıklama varsa bu sembol onun çok yakında gerçekleşeceğini söylüyor. Şimdi yılanın dişlerini göstermesi, bakın hemen şurada görüyor musunuz? Ağzı açık. Şurada ve aşağı doğru uzanıyor. Eğer hayatında beklediğin bir konuşma dedik, yüzleşme dedik. Bu sembol bunun çok yakında gerçekleşeceğini söylüyor. Dişlerini göstermesi aynı zamanda kendini koru, sınırlarını çiz ve herkese her sırrını anlatma mesajını veriyor. Fakat beyaz olması bu sürecin sonunda ferahlık ve rahatlama yaşayacağını, üzerindeki belirsizliğin kalkacağını söylüyor. Aşk olarak kıskançlık, bir kişiyi veya araya girmeye çalışan birini, iş veya para falan olarak bakıyorsak işe dikkat edilmesi, gereken sert bir konuşmayı da gizli rekabeti de simgeliyor çünkü. Şimdi burada kayanın üzerinde oturan, başında cadı şapkası olan bir ve süpürgesine binmiş bir figür görüyorum canlarım. Bakın hemen şurada görüyor musunuz? Bakın. Şu. Bakın süpürgesi.
Tam karşısında ise ağzı açık yılan var. Bu iki sembolün karşılıklı çıkması iki güçlü enerjinin yüzleşmesini anlatıyor. Bir tarafta sezgisel gizli bilgiler ve dikkat edilmesi gereken bir kişi. Diğer tarafta ise aklınla hareket eden, plan yapan, olayları perde arkasından yönlendirmeye çalışan bir figür bu. Falda her zaman kötü anlam taşımıyor cadı, bilginiz olsun. Kötü zaman sezgileri çok kuvvetli. Olayların arkasını görebilen, zekasını kullanan bir kişiyi simgeliyor. Ancak kayanın üzerinde olması bu kişinin uzun zamandır aynı düşüncede olduğunu, sabırla beklediğini gösteriyor. Süpürgesinin doğrudan yılanın ağzına uzanması ise artık gizli kalan bir konunun açığa çıkacağını, bir planın bozulacağını veya bir yüzleşmenin yaşanacağını anlatıyor. Şimdi son zamanlarda kendiniz hakkında konuşulduğunu hissediyorsanız ya da çevrenizde güvenmediğiniz biri varsa, bu sembol gerçekten yakında ortaya çıkacak mesajı veriyor. Kim haklı, kim haksız belli olacak. Ayrıca bu görüntü nazar, kıskançlık veya dedikodu enerjisine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi sonuç olarak bu karşılaşmada beyaz yılanın görünmesi olumlu bir işaret. Çünkü beyaz renk sonunda temizliğin, aydınlanmanın ve ferahlığın geleceğini gösteriyor. Yaşanacak bir yüzleşmeden sonra fal niyeti alan kişinin daha çok, daha güçlü ve daha rahat bir döneme gireceğini söyleyebilirim burada. Yani bu yılan tamamen ağzını açmış, kıvrılarak kayanın altına sarılmış. Bu sırada bir şeyi koruyor, bir şeyi bekliyor ya da bir şeye geçit vermiyor gibi sanki aynı zamanda. Yani bu beyaz olması yılanın sezgiyi, gizli bilgileri ya da ilahi korumayı da simgeliyor olabilir. Ancak dişlerini göstermesi artık sabrın sonuna gelindi mesajını veriyor. Hayatınızda size karşı gizli niyetler besleyen bir kişi varsa onun gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Güçlü bir uyarıdır bu. Önümüzdeki günlerde duyacağınız bir söze hemen inanmayın. Çünkü çevrenizde sizi yanıltmaya çalışacak birileri var. Şimdi kayanın etrafını tamamen sarıyor olması uzun zamandır çözülemeyen bir konuyu gösteriyor. Sanki kader sizi bir süre aynı noktada bekletmiş ve bu bekleyiş boşuna değil canlarım. O kayanın altında büyük bir kısmet, önemli bir haber ya da çok değerli bir fırsat var. Yılan o kısmetin zamanı gelmeden açığa çıkmasına izin vermiyor da olabiliyor bana göre. Çok güçlü ve koruyucu bir enerji. Gizli düşmanın ortaya çıkması. Aynı anda bu güçlü, yani düşmanın ortaya çıkması taşıyan nadir görüntülerdendir arkadaşlar bu. Şimdi burada bakın, burada bir süliyet ben görüyorum. Bu da canlarım kafasına doğru hareket ediyor. Yani bu süliyet sanki onu yakalamaya ya da etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Bu çok önemli bir sembol canlarım. Çünkü falda yılanın başı olayın kaynağını ve gerçeğin özünü temsil eder. Başına yönelen bu figür ise artık sorunun köküne ineceğini gösteriyor. Bakın burada görüyor musunuz? Uzun zamandır sizi rahatsız eden bir kişi, bir dedikodu ya da bir belirsizliğin sona ermeye başladığını işaret edebilir. Birisi artık korkularıyla yüzleşecek veya size zarar vermeye çalışan birinin planı bozulacak. Eğer çevrenizde ikiyüzlü davranan biri varsa arkadaşlar, maskesi düşüyor.
Şimdi buradaki sülyetin, bakın şu sülyetin yılanın başına yönelmesi daha önce kaçındığı bir konuda artık net bir karar verebilirsiniz. Bu karar hayatınızda yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olacak. Yılanın beyazlığıyla alakalı bu. Mücadelenin sonunda adaletin ve temiz niyetin kazanılacağını gösteriyor. İlk bakışta sert görünen bir görüntü aslında kötü enerjinin etkisini kaybetmesi ve kontrolün yeniden sizin elinize geçmesini, bu anlamı taşıyor burada. Şimdi bu sülyetle birlikte bu değişiyor. Şimdi engel aşılması, gizli düşmanın etkisini kaybetmesi ve hakkının ortaya çıkması şeklinde oldukça güçlü bir mesaj oldu burası. Şimdi burada bütün sıkıntılarınızı toplayıp yüklerinizi, sizi yoran ne varsa bir kenara toplamışsınız. Arkaya bırakmış gibisiniz. Bu artık geçmişin yüklerinden yavaş yavaş arınmaya başladığınızı gösteriyor. En güzel tarafı ise tam o sıkıntıların üzerine bir ay doğmuş. Şurada bakın. Görüyor musunuz? Evet. Umut, yani başlangıç, yeni başlangıçlar, dileklerin olgunlaşması ve karanlığın aydınlanması, gelen aydınlığı temsil ediyor. Yani seni üzen konuların üzerine artık umut ışığı doğuyor. Uzun zamandır çözülmeyen bir mesele varsa bu konuda sevindirici bir gelişme yaşayabilirsin. Sıkıntıların üzerine doğması aynı zamanda şifa enerjisidir. İçini yoran, uykularını kaçıran ya da sürekli aklını meşgul eden bir konu artık etkisini kaybetmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde hem duygusal hem de ruhsal anlamda büyük bir rahatlama yaşayacaksın. Bu sembol bana şunu söylüyor. Her gecenin bir sabahı var. Sen de en karanlık dönemini geride bırakıyorsun. Kaderin sana yeni bir kapı açıyor ve o kapının ardında huzur, güzel haberler ve ferahlık görünüyor canlarım. Şimdi burada en dip kısmında şöyle bakayım. Evet, bakın şurada görüyor musunuz? Şurada bir maske var ama yarım bir maske bu. Sadece gözlerini kapatıyor. Sadece gözlerini gözüküyor yani. Bu tüm yüzü kapatan bir maske değil. Yalnızca gözleri gözüküyor. Falda böyle semboller gizlenen gerçekleri, tam söylenmeyen sözleri ve kendini olduğu gibi göstermeyen bir kişiyi temsil ediyor. Fincanın en dibinde çıkması bu konunun kökünün geçmişe dayandığını gösteriyor. Uzun zamandır fark etmediğiniz ya da sezdiğiniz halde adını koyamadığınız bir durum olabilir. Yakın çevrenizde biri duygularını, niyetini veya gerçek düşüncelerini sizden saklıyor olabilir. Sadece gözleri kapatması, yani gözleri gözüküyor, yüzünü kapatmıyor komple. Bu önemli bir ayrıntı. Bu karşınızdaki kişinin tamamen sahte olduğu anlamına gelmez. Daha çok olaylara farklı bakmanızı engelleyen bir perdeyi simgeler. Bir konuda gerçekleri tam göstermemiş ya da eksik bilgilerle hareket etmiş olabilirsiniz. Yakında bu perde kalkıyor canlarım ve birçok şey daha net görünmeye başlayacak. Şimdi bu fincanın dibinde olduğu için aynı zamanda sezgilerimize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor. İçinize doğan hisleri küçümsemeyin, çünkü önünüzdeki dönemde gizli kalan bir gerçek ortaya çıkabilir ve o zaman birçok taş yerine oturacak. Bu maske düştüğünde kimin samimi, kimin farklı niyetler taşıdığı çok daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor canlarım. Şimdi burada çok yoğun, kalabalık fincanın bu tarafı.
Burada bir 7 rakamı benim gözüme çarpıyor. Peş peşe yaklaşacak gelişmeler var, görüşmeler, hareketli bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Bu 7 rakamı dediğim gibi dikkat çekiyor. 7 sayısı oldukça güçlü. Kaderi, ilahi zamanı, sabrı ve hayırlı gelişmeleri temsil eder. Aynı zamanda 7 gün, 7 hafta ya da ayın 7'si, 17'si, 27'si gibi bir zamanı da işaret eder. Şimdi 7 rakamın içinde yüz yüze duran 2 kişi görüyorum. Bu 2 kişi birbirinden kaçmıyor. Tam aksine arkadaşlar birbirleriyle konuşuyor bunlar. Evet. Şimdi uzun zamandır beklenen bir görüşme, barışma, teklif, yüzleşme ya da önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Söylenen sözler sonunda dile gelecek gibi duruyor burada. Bunun Şimdi bu arada kalabalığa da bakıyorum tabii ki ne var ne yok diye. Evet. Şimdi ancak bu 2 kişinin bulunduğu tarafta 3 yolun kapalı olduğunu görüyorum canlarım. 3 yol kapalı. Bakın burada 1, 2, 3 yolda açık. Bakın diğer yollar kapalı. Daha henüz açılmamış. Bakın 2 kişi de burada konuşuyor. Şimdi burada 3 yolun kapalı olması, bazı yollar belirsiz çünkü. Belirsiz olanları saymıyorum. 3 ayrı engel, 3 gecikme ya da gecikme gerçekleşmesini beklediğiniz 3 konunun henüz açılmadığını gösteriyor. Bu yollar tamamen kapanmış değil. Sadece zamanı gelmesini bekliyor. Zamanı gelmediği için, beklemede olduğu için kapalı. En güçlü yollarda konuşma gerçekleşecek burada. O konuşmadan sonra kapalı görünen yollar tek tek açılmaya başlayacak arkadaşlar. Şu an en güçlüsü bu. 2 kişi çünkü karşı karşıya. Yani kader önce sizi doğru insanla ya da doğru gerçekle buluşturacak. Ardından önümüzdeki engeller yavaş yavaş ortadan kalkacak. Sabır gösterdiğiniz takdirde özellikle 7 sayısının işaret ettiği zaman diliminde önemli bir değişim yaşayacaksınız. Şimdi burada 3 tane açık yolumuz var dedik. Bu önümüzde 3 ayrı fırsatın, 3 ayrı gelişmenin, hatta canlarım 3 farklı seçeneğin bulunduğunu gösteriyor. Kapalı yolların aksine bu yolların enerjisi oldukça açık. Yani kader artık sizi ilerlemeye davet ediyor. Diğer yollar zamanı gelince açılacak. Bu açık yollardan birinin üzerinde yanan bir meşale görüyorum ben burada. Bakın şurada görüyor musunuz? Yanan bir meşale var. Ve bu meşale aydınlanmayı, başarıyı, zaferi ve karanlıkta yol gösteren bir işareti temsil ediyor. Uzun zamandır cevabını aradığınız bir konuda önünüz aydınlanacak. Bir haber, bir teklif ya da bir beklediğiniz bir gelişme size doğru yolu gösterecek gibi duruyor. Şimdi burada bir diğer dikkat çekici sembol ise sadece bilekten aşağısı görünen bir el. Bakın şurada görüyor musunuz? Avuç açmış resmen. Şurada. Bu el açık olan yola doğru uzanıyor. Yani bu görüntü dışarıdan gelecek bir yardımın, beklenmedik bir desteğin veya size uzatılacak bir fırsatın habercisi. Bu el kaderin size artık harekete geç dediğini de anlatıyor. Beklediğimiz kapıyı tek başınıza açmak zorunda kalmayabilirsiniz. Biri size destek olacak da. Önemli bir fırsat sunacak size. Meşale ile elin aynı yöne işaret etmesi çok olumlu. Bu doğru yolu seçmeniz için hem bir işaret hem de bir destek
alacağınızı gösteriyor. Önünüzdeki 3 seçenekten biri diğerlerinden çok daha hayırlı görünüyor. O yol hem aydınlık hem de ilahi olarak desteklenen bir yol. Yani şu bakın, aydınlık ve apaçık o yol. Bu yüzden karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirin canlarım. Çünkü kader size önemli bir kapıyı açmaya hazırlanıyor diyebilirim. Dediğimiz gibi burada kalabalıklar söz konusu. Çok fazla kuşlar, haberler, her şey çok fazla burada. Evet. Şimdilik fincanımız bu kadar. Şimdi artık tabağımıza bakıyoruz. Burada telvelerimiz kuruduğu için arkadaşlar biraz zorlanıyoruz. Size bakarken çünkü telveler kuruyor tabaktaki ve onları göndermek biraz zor oluyor. Evet, şimdi tabağımızda evet canlarım. Şimdi tabağımızda şöyle 1, 2, 3, 4 kişi bir arada kafa kafaya vermiş. Bir tanesi oturuyor. 4 kişinin bir arada olduğu oldukça yoğun bir sahne var burada. Bu çevresel etkilerin, konuşmaların ve ortak kararların öne çıkacağı bir dönem bu. 4 kişi olması bir konunun tek taraflı değil, farklı bakış açılarıyla ele alındığı ve bir toplantı, konuşma ya da plan enerjisini temsil etti bana. Bu kişiden birinin oturmuş ve derin düşüncelere dalmış olduğunu burada hissediyorum. Kararsız olduğunu ya da bir konuda içsel bir sorgulama yaşadığını hissediyorum. Bu kişi bir karar vermeye çalışıyor ama henüz netleşmiş değil. Hemen altında yer alan ikinci figür ise bu kararsız kişiyi etkileyen, bakın şurada görüyor musunuz? Bu kararsız kişiyi etkileyen ama fikir veren ya da onu yönlendiren bir enerjiyi temsil ediyor. Diğer iki kişinin de kafa kafaya, yani bakın şurada kafa kafaya vermiş olduğunu görüyoruz. Bir planın, bir konuşmanın ya da bir karar sürecinin aktif olduğunu gösteriyor. Burada özellikle gizli olmayan ama herkesin de tam açık konuşamayacağı bir durum var. Yani bazı şeyler söyleniyor ama bazı detaylar hala netleşmemiş. Bu sahne genel olarak şunu anlattı bana. Yakın çevrenizde bir konu üzerinde ciddi bir fikir alışverişi var. Bu karar, yani bir karar almak üzere ama herkesin fikri aynı değil. Bu yüzden küçük gecikmeler, fikir değişiklikleri ya da son anda yapılan düzeltmeler olabilir. Ancak ortak bir noktada buluşulacak gibi görünüyor. Ve bu iş aile ya da sosyal çevrede bir birliktelik kararını da temsil ediyor canlarım. Şimdi fincanın tabağına çok net bir şekilde bir aydınlık var, bir ferahlık var. Bu falın genel enerjisinin en güçlü olumlu işaretlerinden biri tabağın aydınlık olması, evin içindeki sıkıntıların dağılması, huzurun artması ve aile içinde rahat bir döneme girileceğini gösteriyor. Karanlık ya da yoğun sembollerin etkisine burada aksine açık bir enerji var. Bu da üzerinizdeki ağırlıkların hafiflediğini, zihinsel ve duygusal olarak her bir rahatlama sürecine girdiğiniz anlatıyor. Ev içi konularda güzel haberler, beklenen bir sevindirici gerçekleşme, sevincin gerçekleşmesi ya da uzun zamandır konuşulan bir meselenin tatlıya bağlanması mümkün gibi gözüküyor canlarım. Aynı zamanda kısmetin eve girmesi anlamına da gelir. Bu maddi bir rahatlama, evle ilgili güzel bir gelişme ya da aile bireyleriyle ilgili sevindirici bir haber şeklinde söylüyorum size bunu. Genel olarak bu görüntü fincandaki diğer sembolleri de
destekliyor. Yani mücadele, yüzleşme ve kararsızlıklar olsa bile sonuç evin içine huzur ve ferahlık yansıyor. Bu tabağın enerjisi çok net. Karanlık dağılmaya başlamış ve yerini aydınlığa bırakmış canlarım. Şimdi burada fincanımıza yine bir ay doğmuş. Şurada görüyorsunuz. Bu yine güzel, aynı zamanda ince bir hilal şeklinde bu ay. Bu kıymetli bir işaret aynı zamanda tabakta hilal ay. Yani başlangıçları, taze haberleri, umutların yeniden yeşermesine ve karanlıktan aydınlığa geçişi temsil ediyor. Ayın içinde ve yeni doğmuş gibi görünmesi, henüz her şeyin başlangıç aşamasında olduğu veya çok hayırlı bir sürece girildiğini gösteriyor. Yani hayatınızda yeni bir dönem yavaş yavaş şekilleniyor. Bu şekil bir ilişki başlangıcı, bir haber, bir yol açılması ya da içsel olarak yeni bir karar alınabilir. Sabırla büyüyen kısmet de demektir bu aynı zamanda. Şu an küçük görünen her şey zamanla büyüyüp daha da güzel bir sonuca dönüşecek. Bu yüzden acele etmeden süreci doğru okumak çok önemli. Yani bu süreci doğru olarak algılamak çok önemli. Şimdi fincandaki diğer sembollerle düşündüğümde bu hilal ay enerjisi şunu söylüyor. Karanlık dönem bitiyor, yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfa çok daha umut dolu. Bu süreci işaret ediyor. Özellikle yakın zamanda gelecek bir haber bu yeni başlangıcı tetikleyebilir canlarım. Şimdi bu aydan ayrılmış bir kütle görüyorum ben burada. Bunu bir şekillendiremedim yani. Şöyle bir kütle. Ancak bu aydan ayrılmış olarak görüşen bu telve kütlesi de şu an net bir şekilde bir şey oluşturmamış figür. Yani tam olarak çözülememiş bir konuyu temsil ediyor. Falda bu tarz şekilsiz, genelde belirsizlikte kalan bir durumda ya da henüz adı konmamış bir mesele olarak yorumluyorum ben. Hilal ay yeni başlangıcı, umutları ve açılan kısmeti gösterirken ondan kopmuş bir parça, geçmişten gelen bir etkiyi de, yarım kalmış bir konuyu da anlatıyor olabilir. Yani hayatınızda yeni bir sayfa açılırken eski bir konu tamamen kapanmadan arkada kalmış olabilir. Yani bu kütlenin şekle girmemesi önemli bir detay aslında. Bu henüz netleşmemiş bir haber, kesinleşmemiş bir karar ya da tam olarak ortaya çıkmamış bir kişinin etkisini gösteriyor. Ama bu belirsizlik kalıcı değil, zamanla şekil kazanacak, anlamı netleşecek bir durumdan bahsediyorum. Genel olarak baktığımda bu sahne şunu söylüyor. Yani bir başlangıç enerjisi çok güçlü şekilde geliyor. Ancak geçmişten gelen küçük bir parça bu sürecin hemen tamamen temizlenmesini izin vermiyor. Yani hilal ayın baskın olması bu belirsizliğin sizi engelleyecek kadar güçlü olmayacağını ve zamanla çözüleceğini gösteriyor canlarım. Yani tabağımız çok güzel çıktı bu arada. Fincanımızdan da aynı şekilde. Evet canlarım, şimdi fincanımızın, falımızın sonuna geldik. Bu yolculukta gördüğünüz tüm sembollerin hayrınıza, gönlünüzdeki dileklerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Unutmayın, kader bazen işaretlerle konuşur. Önemli olan bu işaretleri doğru okuyabilmek. Bugün fincanda görünen enerjiler de bize değişim, aydınlanma ve yeni başlangıçların yaklaştığını söyledi. Eğer bu video size bir his verdiyse, bir şeyleri içinizde uyandırdıysa yorumlarda paylaşmayı unutmayın benimle. Kanalıma abone olun. Çünkü ben her akşam bir fal bakıyorum. Hatta bildirimleri de açın. Aynen.
falımı yüklediğimde size bildirimi gelsin. Bunun haricinde mutlaka yorum bırakıyoruz dedik. Bir sonraki falda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Enerjiniz hep aydınlık olsun efendim. Hoşça kalın.